Allah Azze ve Celle en güzel şeyleri en zıttıyla verir. Bir hoca beyaz tebeşirle yazı yazacaksa tahta hangi renk olur? Siyah olur. Neden? Zıt olursa daha çok gözükür. Allah Azze ve Celle en güzel şeyleri en zıttıyla verir. Neden? Allah'ın verdiği daha net gözüksün diye. Zehir pişen bir mideden bal veriyor. Neden? Zıtlıktan dolayı bunu gören benim verdiğimi bilsin diye. Şu gözü temsil ediyor, bu aklı. Bir adamın aklı gözüne inse gözünün gördüğü aklını temsil eder. Balla arıyı yan yana görür, balı anca arı verdi der. Aklı gözüne inmek ne demek oldu mu? Aklına göz hakim olmuş demek. Gözüyle gördüğü onun aklıdır. O yüzden akıl basiret cihetiyle arkada kalacak. Bu bal ilmi, şuuru olmayan bu arıdan olamaz. Bu özelliklere sahip bir zatta olması lazım deme zorunluluğu var. Bunu rahat demek için zıtlıklarla veriyor Allah Azze ve Celle vermek istediği şeyi. En güzel ipeyi elsiz ayaksız bir böcekten veriyor. Dünyadaki bütün okur yazarlar yan yana gelse hayran olacağı, bütün hukukçular toplansa aciz bırakılacağı bir eseri de ümmi bir zatın eliyle veriyor. Neden? Allah'tan olduğu çok aşikar olsun diye. Efendimiz devrin en büyük alimlerinden olsaydı. Yani geldi, çocukluk dönemi geçti ve devrin en büyük alimlerinden biri belli yani. Mesela Yunan ve Roma medeniyetlerinde öyle ya da böyle bir insan beşereli değmiş bir düzen var. Efendimiz öyle bir medeniyette gelseydi insanlar derdi ki o zaten çocukluğundan beri bu işlerle uğraşmış ve çocukluğundan beri benzer kitaplar yazmış. Zaten bir tane daha yazmış, bir problem yok. Filozof derler. Ama öyle bir zatın eliyle Kur'an'ı veriyor ki bırakın yazmayı, okumayı bilmiyor. Allah'ın verdiği ayan beyan ortaya çıksın diye eğer aklın gözüne inmemişse. Efendimiz Aleyhisselam'da fetanet sırrı var. Ne demek bu? Keskin bir zeka var. Remzi, bir ince işaret görse, bir kapalı mana görse güneş gibi ayan beyan anlıyor Efendimiz. Hani sizler bazen bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorsunuz ya, o Efendimiz için geçerli değil. En ufağı gördüğü anda meseleyi yakalıyor. O zaman şöyle bir soru gelmesi lazım. Neden okuma yazma bilmiyor? Haydi bakalım. Madem fetanet sırrı var, 2 günde öğrenemez miydi okuma yazmayı? Bir günde öğrenirdi. Neden öğrenmemiş o zaman? İlahi mahrumiyetten vahye şüphe kalmasın diye. Fetanet sırrı olsa dahi okuma yazma öğrettirilmedi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bu olayların bir yerinde okuma yazma öğrenseydi birileri derdi ki kendi yazdı derdi. Allah Azze ve Celle okuma yazma öğrettirmiyor ki. Ömrünün son demine kadar ümmi bir zattan böyle bir kitap çıkmışsa bu bir mucizedir denilebilsin. Mesela ömrünün 60. yaşında okuma yazma öğrenseydi birileri derdi ki ya önceden de demek biliyordu da şimdi ortaya çıkardı falan diyebilirdi. Haşa.